Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konsept deniyoruz. Konseptimizin ismi eBay kutusundan çıkan soruları cevaplama. Bildiğiniz üzere Instagram üzerinden size bana bir sorular sormanızı istemiştim. O sorular tam olarak bunun içerisinde buradan çekip sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplamış olacağım. Bu seriye devam etmek istiyorum. Tabii ki güzel bir like gelirse. Eğer siz de video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Çayınızı kahvenizi aldıysanız videoya geçelim. Evet, görmüş olduğunuz bu kutunun içerisinde sizden istediğim soruların listesi var ve tek tek bunların hepsini çekeceğim arkadaşlar. Tabii ki bu videoya hepsi sığmayacaktır. O yüzden ara ara ZDN Team Instagram hesabımız üzerinden soru cevap yapıyoruz. Burada sormuş olduğunuz soruların hepsini bu video içerisinde söylemiş olacağım. O yüzden siz de kendi sorularınızı sorup cevaplamamı istiyorsanız ZDN Team Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir konsept oldu. eBay yazısı olan bir kutumuz var burada. Şimdi karıştıralım ve içerisinden bir tane soruyu çekelim. Ben de sizinle birlikte burada okuyacağım bu soruları. Ekip arkadaşlarım hazırladı ve şu an ilk sorumuz karşımızda. Hocam 6 ay sonra kaç dolar aylık kar edebilirim, anlatabilir misiniz? Çok farklı bir soru geldi ilk soru olmasına rağmen. Şimdi buna cevap verecek olursak arkadaşlar, net bir şey söylemek tabii ki imkansız. Yani burada sizin becerileriniz ön planda olmuş oluyor. Yani bazı insan var günde 10 saat çalışır 3 ayda öğrenir. Bazı insan var günde 1 saat çalışır 6 ayda öğrenir. O yüzden buradaki önemli olan şey sizin bu işi öğrenebilmeniz. Eğer siz hep söylüyorum, bir Amerikalı gibi düşünebilirseniz, bir Amerikalı'nın hangi ürünü hangi zaman hangi fiyat aralığında alabileceğini bilebilirseniz siz kazanırsınız arkadaşlar. Bu da sizin bu sektör içerisinde aktif olmanızı gerektiriyor. Yani bu sorunun cevabı maalesef ki belli bir şey değil. Yani kimisi 6 ay sonra aylık 1000 dolar kazanabilirken kimisi daha güzel tecrübe ettiği için, daha iyi öğrendiği için 4000-5000 dolarlara kadar kazanabiliyor. Hatta daha fazlasını da kazanabilir. O yüzden ortalama bir şey söylemek imkansız ama eğitimimi alan kursiyerlerimden örnek verecek olursam 6 ay sonra genelde bu matematikle 1000-1200 dolar arasında net kar elde etmiş oluyorlar. Şimdi bu soruyu aldık ve diğer soruya geçelim. Bir tane sorumuzu daha çekmiş olduk. E-ticarete yeni başlayacağım. Kafam çok karışık. Amazon mu, eBay mi, Etsy mi, Shopify mı? Şimdi bu konu hakkında e-ticarete yeni başlayacağım dediğin için söyleyeceğim. Eğer yeni başlamamışsan, yani pazar yerlerinde satış yapmışsan, bir Amerikalı'nın hangi ürünü hangi miktara ne kadar alacağını biliyorsan sen artık private label Shopify yapabilirsin. Kendi internet sitenin üzerinden bunları satabilirsin. Ama sen yeni başlayacağını söylediğin için ve kafan da çok karışık olduğunu söylediğin için benim sana önerim kesinlikle bu platformlar arasından eBay. Bir önceki videomuza bakacak olursanız eBay ile Shopify'ı karşılaştırmıştık. Diğer videolarda Amazon olur. Amazon'la eBay'in farkı olur. Shopify'in farkı olur. Etsy'nin farkı olur. Hepsini anlatacağım bir seri çekmeyi düşünüyorum. Şimdi Amazon'a başlamak için cebinde olması gereken miktarlar minimum 2000 dolar civarında olmasını öngörüyorum. Yani hem bilgi birikimi hem tecrübe hem de paran olması gerekiyor. O yüzden Amazon'u başta eliyoruz. Şimdi Etsy tabii ki ne yapacağını bilmediğim için örnek veriyorum. Senin tasarımların güzeldir. Bunu ne yaparsın? Printify üzerinden Etsy'de satabilirsin. Veya tasarım yaparsın, bunu satabilirsin. Veya üreticisindir, bunu tekrardan satabilirsin. Eğer bunlar değilsen tekrardan eBay'de dropshipping'i öneriyorum. Yani bu arada Printify üzerinden eBay'de de güzel satışlar oluyor. eBay ile Etsy biraz birbirine benzer ama Etsy'de kişiselleştirilmiş ürünler ön planda olduğu için dropshipping yapmak çok güç oluyor. Bu yüzden eBay'i ben kesinlikle öneriyorum. Kendi yaptığım iş olduğu için değil, yeni insanların diğer platformlara göre rekabetin çok az olduğu için ben kesinlikle eBay'den başlamanızı sizin öneriyorum. Şimdi bunu da geçtik ve 3. sorumuzu almış olduk. Doğukan hocam, kendi üzerime kaç hesap açabilirim? Bu bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Buna net bir cevap verebilirim arkadaşlar. Şimdi eBay size şunu söylüyor. Kendi üzerinize, başkasının üzerine hiç fark etmez, istediğiniz kadar hesap açabiliyorsunuz. Yani ben gelip kendi üzerime 500 tane de hesap açabilirim
Aması da var. O aması da şu: eğer bir hesabınız suspend olursa diğer hesaplarınızın hepsi de suspend olmuş oluyor. O yüzden benim size önerim kesinlikle kendi üzerinize maksimum 3 tane hesap açmanız. Diğer hesaplarınızı başka birisinin üzerine açabilirsiniz. Ben kendim de bu stratejiyi uyguluyorum. O 3 tane olan hesabım zaten eskidiği için artık suspend olma riski çok düşük. Kendi üzerime açıp bu riski arttırmaktan ziyade başkasının üzerine hesap açabiliyorum. O yüzden net bir cevap olarak istediğin kadar açabilirsin ama benim tecrübem 3 tane maksimum hesap açma yönünde. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Evet, diğer bir sorumuz: Doğukan hocam, eBay için sermayem ne kadar olmalı? Bu da bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar bu da tamamen değişkenlik gösteren bir şey. Çünkü sizin hangi ürünü satacağınızı ben bilmiyorum. Örnek veriyorum, siz birden, ki hayatta önermem bunu, 100 dolarlık ürün satıyorsanız ve alış fiyatınız 50 dolarsa ve o 2 hafta içerisinde sattığınız ürün sayısı 5 ise cebinizde olması gereken ücret 250 dolar seviyesinde. Ama siz 10 dolar maliyetli bir üründen 2 hafta içerisinde 10 tane satıyorsanız cebinizde olması gereken ücret 100 dolar. O yüzden değişkenlik gösteriyor. Benim size başlangıçta önerim maksimum 20-30 dolarlık ürünleri satmanız. Alış fiyatı da 15 dolar olarak düşünürsek ortalama cebinizde olması gereken ücret 150 dolar seviyesinde. Burada 2 hafta içerisinde neden söylüyorum? Çünkü eBay Payoneer hesabımıza 2 haftada bir paraları yatırıyor başlangıçta. Daha sonra 40-50 siparişten sonra artık bu miktarlar bize anında Payoneer hesabımıza yatmaya başlıyor. Yani parayı döndürme hızımız artmış oluyor. Ama dediğim gibi başlangıçta 2 hafta içerisinde tracking number girersek o para bizim hesabımıza yatmış oluyor. Bunun cevabını da böyle verebiliriz. Yani ortalama kısaca söyleyebilirim: 150 ila 300 dolar arasında bir minimum sermayemiz olması gerekiyor. Şimdi diğer soruya geçelim. Hocam, yapay zekayı eBay'de nasıl kullanabiliriz? Şimdi bildiğiniz üzere yapay zeka çok gelişti. En son ChatGPT'nin 4.0'su çıkmaya başladı. Yani telefonunuzdan bile artık ChatGPT ile beraber konuşabiliyorsunuz. Yani teknoloji bu kadar artarken bizim de tabii ki teknolojiye, yapay zekaya ayak uydurmamız gerekiyor. Bununla ilgili eBay çok güzel bir güncelleme getirdi. Önceden bildiğiniz üzere dropshipping yaparken toptancımızdaki description'ı, açıklama kısmını alıyorduk. Ama artık bu durum değişti. eBay tek tıkla artık description oluşturmanızı sağlıyor. Şimdi beraber bilgisayarım üzerinden nasıl yapay zekayı eBay'e entegre edebiliriz ona değinmiş olalım. Burada gördüğünüz gibi ürün yükleme ekranında bizi bu sayfa karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi AI description kısmına bastığımız vakit otomatik bir şekilde eBay description'ımızı oluşturmuş oluyor. Yani burada eBay ve yapay zekayı nasıl entegre edebiliriz konusunda genelde description kısmında bunu kullanabiliriz veya ben ne yapıyorum? Müşteri hizmetleri kısmında ChatGPT'den yardım alıyorum. Eğer İngilizceniz yoksa, description kısmını oluşturamıyorsanız kesinlikle siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde description kısmımız hazırlandı. Tabii ki bunu kendinize göre buradan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya mom kelimesini bu şekilde yazabilirsiniz. Kendiniz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek tıkla eBay bize description oluşturmamıza olanak sağlıyor. Yani kısaca bu sorunun cevabı, yapay zekayı description oluştururken, müşteri hizmetlerini yaparken veya ürünün fiyatlandırmasını yaparken kullanabilirsin. Şimdi diğer soruya geldik. eBay'de yaptığımız satışlarda vergi nasıl ödeyebilir? Arkadaşlar burada sizin şirketinizin nerede olduğuna bağlı olarak değişiyor. Yani siz bireysel satışa başladıysanız ve düzenli satış almaya, kar etmeye başladıysanız şirket oluşturmanız gerekiyor. Şirket kurduğunuz vakit, kurduğunuz şirketin nerede olduğu da çok önemli. Gelir vergisi ödüyorsunuz çünkü. Örnek veriyorum, ben Türkiye'deki şirketimle eBay'e kayıt oluyorsam Türkiye'ye bir vergi veriyorum. Ama ben Amerika'daki şirketimle ebay.com'dan kayıt olduysam Amerika'ya ben bu gelir vergisini ödemiş oluyorum. Yani bu konularda net bir şey mali müşavir gibi söylemem yanlış olur. O yüzden size şunu söyleyebilirim. Düzenli geliriniz varsa artık şirket kurabilirsiniz. Çünkü şirketleşmek sizin kar marjınızı daha çok arttıracak. Çünkü artık hem işleri legal
güzel bir şekilde yaparsınız hem de devletin vermiş olduğu, oluşturmuş olduğu bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Örnek veriyorum, 25 yaşından küçük olan insanlara KOSGEB destekleri gibi bu desteklerden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi diğer soruya geçelim. Buradan bir tane seçtik. Hocam kurumsal bir yerde çalışıyorum. Nasıl birlikte ilerletebilirim eBay diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar bu soruya kendimden örneklerle cevap vermek istiyorum. Ben de 2019 senesinde üniversiteye giderken bu işe başladım. Hatta o sıra bir işe girmiştim mezun olduktan sonra. 2 senelik bölümden. İşte çalışıyordum ve beni gerçekten çok zorluyordu. Ama günde ilk zamanlar 2 saatimi ayırarak bu işe başlamıştım. Araştırarak başlamıştım. O zamanlar eğitim almadığımdan dolayı 18 saate kadar çalışıyordum. Hem söylediğim işte çalışıyordum, geliyordum, bir de evde eBay'e bakıp o şekilde çalışıyordum. O yüzden şöyle bir şey öneririm. Kendini çok sıkmadan günde 2 saatini ayırıp daha sonra bu süreyi arttırmanı ben sana öneriyorum. Diğer hafta yayınlanacak videomuzda kursiyerimizin başından geçenleri anlattığı bir yayınımız olacak. O yayında da kendisi mühendis olarak bu işe başladığını, daha sonra eBay'den kazançları güzel olduğu için mühendisi bırakıp artık tek gelirinin eBay olduğunu söylemişti. O yüzden başlangıçta bir yerde çalışırken eBay ile başla. Daha sonra bu süreyi kendi işinde istifa ederek ilerletebilirsin. Ben de aynı bu şekilde yapıp ilerledim. Şimdi diğer soruya geldik. Ürün bulma konusunda ne önerirsiniz? Nasıl hızlandırabilirim? Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de bu. Arkadaşlar bunun şöyle yaptığımızda bir formülü yok. Yani siz burada tecrübe edip üzerine bir şeyler koyup o şekilde ilerlemeniz lazım. Zaten bu işte ilerlemenin 2 tane yolu var. Ya kendi yolunuzu çizip kendini başınıza tecrübe edip tecrübelerinizden olumlu bir şekilde yararlanıp üzerine koya koya devam edebilirsiniz. Bu biraz uzun yoldur. Benim gittiğim yol bu şekilde. İkinci yol da şöyle. Daha önce sizin geçmek istediğiniz yollardan, geçmiş olan insanlardan aldığınız eğitimle beraber ilerlemek. Burada ne oluyor? Onların yaşamış olduğu zorlukları siz yaşamıyorsunuz. Güvenli bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Yani bu iki yolu aklınızda kararlaştırmasını kendiniz yapın. Ama bu videoda şöyle bir şey önerebilirim. Bununla ilgili çok güzel yapmış olduğum bir video var. Geçmiş aylarda. Onu izleyebilirsiniz. Orada söylediğim gibi özel günlere yoğunlaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu özel günler, örnek veriyorum, Anneler Günü, Cadılar Bayramı, Noel, bu gibi günlere yoğunlaşabilirsiniz. Tabi bunlar en çok bilindikleri, bilinmedik olan özel günler de var. Bunlar neler? Örnek veriyorum patron günü. Örnek veriyorum çorap hediye etme günü. Yani çok saçma özel günler olmasına rağmen bunları yüklerseniz diğer insanlar yüklemediğinden dolayı rekabette öne geçebilirsiniz. En hızlı ilerleme taktiği budur. Nasıl hızlandırma yapabilirim diye sorduğun için bunu önerebilirim. Diğer bir sorumuz, eBay Dropshipping'de hangi kategori mantıklı? Bu da bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Maalesef arkadaşlar böyle bir kategori de yok. Çünkü biz kategori bakmaksızın ürün odaklı çalışıyoruz. Yani siz de yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi kategori bulmaya çalışmak ve orada ürün bulmaya çalışmak. Bundan ziyade sizin ürün odaklı gitmeniz lazım. Yani kategoriye hiç bakmadan ürün odaklı satış yapmanız gerekiyor. Ama en çok trafik getiren, en çok satış hacmi olan kategori tabii ki Home Garden. Özellikle şu an yaz ayına girerken bu kategorilerde çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Çünkü insanlar yazdan yaza yeni ürünler, yeni fırsatlar, yeni teknolojik ürünler satın alıyorlar. Özellikle bahçelerine. Yani bahçe süsleri olur, işleri kolaylaştıran ürünler olur. Bunlara bakabilirsiniz. Bu sorunun net bir cevabı olmamasına rağmen Home Garden kategorisini örnek verebilirim. Diğer bir sorumuza geldik. VDS veya VPS kullanmam gerekir mi? Bu da bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kesinlikle arkadaşlar. VDS, VPS, VPN, bunların hiçbirini kullanmanıza gerek yok. Hatta kullanırsanız suspend yeme olasılığınız artıyor. Şimdi diyecek olursanız ki hocam ben Amerika'da satış yapacağım, neden Türkiye'den konumla gireyim? Arkadaşlar eBay'in istediği şey zaten sizin nerede yaşıyorsanız oradan o konumdan girmeniz. O yüzden siz Türkiye'de yaşayıp Amerika'da satış yapabilirsiniz. Bu yüzden de VPN, VPS, VDS bunların hiçbirisine gerek yok. Lütfen bunları kullanıp hesabınızı suspend etmeyin. Kendi tarayıcınız, kendi internetiniz üzerinden bu hesapları oluşturabilirsiniz. Suspend yeseniz bile aynı bilgisayar üzerinden doğru taktiklerle ürün açabiliyoruz. Lütfen bu soruyu iyi anlayıp bir daha VDS, VPS gibi eBay'in suspend edeceği hareketler yapmayalım. Şimdi diğer bir soruya gelelim. Son sorumuz galiba, evet. Son sorumuz biraz uzun bir soru.
Hocam 2 aydır bu işi yapıyorum. Görüntülenme ve satış yapamıyorum. Ne yapabilirim? Bir de sonunda üzgün surat işareti var. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü zamanında ben de ilk başladığım zamanlar ürün bulmakta çok zorlanıyordum. Ama arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Düzenli ürün yükledikçe, artık işin mantığını anladıkça hem güzel ürünler buluyorsunuz hem de görüntülenme alabiliyorsunuz, satış alabiliyorsunuz. Şimdi görüntülenme ve satış yapamamın nedeni doğru ürün bulmamış olman. Yani sen yanlış yerlerde yanlış ürünleri araştırdığın için maalesef başarılı olamıyorsun. O yüzden bizim yapacağımız doğru ürünü nasıl bulmak, ona odaklanmak. Az önce söylediğim gibi rekabetin az olacağı ürünler bulmamız gerekiyor. O da nedir? Özel günler. Bu bilinmedik özel günlere yoğunlaşarak ürünler satabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Google'da da var. Bizim eğitimimiz içerisinde de var. Önceki yapmış olduğum videolarımın içerisinde de var. Buradaki özel günlere yoğunlaşarak bu ürünleri satabilirsiniz. Yani merak etmeyin, tecrübe ettikçe, bilgi edindikçe bunların hepsi gelip geçici çok güzel satışlar yapabilirsiniz. Tek bir formülü olmamasına rağmen burada düzenli olarak disiplinli bir şekilde çalışan herkesin başarılı olabileceğini ben inanıyorum. O yüzden umarım cevabım faydalı olmuştur. Evet, soru cevabımız bitti ve son olarak sizin yazmış olduğunuz bir tane yorum var. Burada onu okumuş olacağım. Bu kadar detaylı bir anlatım yapan bir sayfanın takipçisinin bu kadar az olması 3 nokta koymuş. Arkadaşlar, YouTube üzerinden hiçbir gelirim yok. Tamamen sizlerin öğrenebilmesi için ücretsiz bir şekilde burada hesabımızı büyütmeye çalışıyoruz. Devam edebilmemin motivasyonunu sağlayabilmem için beğeni, abone ve yorum yaparak bizlere desteğinizi sunabilirsiniz. Söylediğim gibi bu eBay kutusuyla alakalı birçok video daha çekeceğim. Eğer bu konsepti sevdiyseniz lütfen aşağıdaki like tuşuna basıp bizlere destek olabilirsiniz. ZDN Team üzerinden de bizlere soru sorarak diğer videoda sizin sorularınızın cevaplanmasını sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin.